Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle bir mağazada görüp beğendiğim bir çanta modelinden yapacağız. Altı dikdörtgen taban. Bakın şu kısmı da şöyle bir boşluğu var. Burası şimdi henüz diğerini bitirmediğim için çantacıya götürmedim. Şu kısmına deriden bant yaptıracağım arkadaşlar. Yani şöyle şu şekilde. Siz isterseniz herhangi bir kumaşı falan da sarabilirsiniz. Deri parçası sarabilirsiniz. Bakın çantamız böyle. Elde tutmak isteyen olursa arkadaşlar şu kısmını daha kısa tutun. Bu omuza asılacak bir çanta. Onun için bu kısmı oldukça geniş. Tam omuza asılıyor. Bu çantada kullandığım ip arkadaşlar rafya ipi ve içine de yıldız olarak geçiyor. Himalaya'nın böyle pullu bir ipi var. İnce, oldukça ince. Bu iki ipi birlikte örerek yaptım. Sık iğneden oluşuyor çantamız. Bakın sadece sık iğneden yaptım. Şimdi ben size bunun aynısından bir tane daha yapıyorum. Onun yapımını göstermek istedim. İpim yine rafyanın böyle ebruli bir ipi. Kendinden içinden ebruli ipi. Renk numarasını da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan. Çünkü ekranda farklı çıkabiliyor. 117.07 yazıyor. Bu şekilde tığ numaramda 4. Daha önceki videolarımda ben size dikdörtgen taban yapımını anlatmıştım. Oradan bu şekilde bir dikdörtgen taban yapımını hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz oval de yapabilirsiniz. Yani zincir olarak 45 tane zincir çektim. Döndüm, sık iğne ile başladım. O videoda tarif ettiğim gibi şuradaki köşelerimi yaparak şöyle 2 tane artırmamız var. Bakın şöyle dikdörtgen tabanımı hazırladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Döne döne yaptığımız için arkadaşlar şurada bir tane daha yapayım sık iğnemi. Tam şu köşenin üstünde başlayacağız. Şimdi yukarı çıkış sırasını yapmak için böyle aralara değil, şu arkada gördüğümüz ilmeklerin içine yaparak, bakın şuradaki ilmeklerin tek katına girerek bir üst sıraya çıkışımızı yapıyoruz. Sadece üstteki ilmeğin arasına giriyorum ve bir tane sık iğne çekiyorum. Bakın şurada görünen V'nin arka tarafını alıyorum. Bu şekilde bütün etrafını tamamlayacağız arkadaşlar. Artırma eksiltmemiz bitti. Tabanda kaç sıra yaptığımı da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar, yani 8 sıra da bu tarafta var. 8 sıra olana kadar tabanımı hazırladım. Daha sonra şimdi üst sıraya çıkışını yapıyoruz. Bakın bu sırayı böyle dolandığımız zaman otomatikman kendiliğinden çantamız yukarı doğru dönmüş olacak. Rengimiz biraz koyu arkadaşlar. Onun için tek tek anlatmaya çalışıyorum. Şuradaki V'nin arkasına giriyorum. Yani normalde şu aralara gireriz.
Oraya değil, şuradaki ilmeğin arkadaki katına giriyorum. Evet, bu şekilde bütün sıramızı hiç artırma yapmadan bütün ilmekleri tek tek batarak tamamlayacağız. Evet, ilk çizgimiz şurada başlamış arkadaşlar. Oraya kadar geldim. Bundan sonra artık evet, tam başladığımız noktaya geldim. Bundan sonra bildiğimiz sık iğne yaparak böyle işlerini tek tek yaparak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde zaten şurada bir çizgimiz çıktı. Buradan sonra artık döne döne yapacağız arkadaşlar sık iğnemizi. Bu şekilde 50 sıra olana kadar hiçbir şey yapmadan yani sık iğne olarak 50 sıramızı tamamlıyoruz. Yukarı doğru böyle sayacağız. 50 sıra olana kadar sık iğne olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu çizgiden sonra şöyle 49 sıra ördüm. Şimdi 50. sırayı yapacağız. Hem de şu ortadaki ayrımını paylaştıracağız. Şu an çantamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Tam orta noktasını buluyoruz. İsterseniz sayarak da orta noktasını bulabilirsiniz. Şöyle karşılıklı iki tane orta noktalarına işaretimizi koyuyoruz. Daha sonra bu işareti koyduğumuz yerden, burası tam ön yüzün orta noktası, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. boşluğun içine şöyle işaretimizi takıyoruz. Şimdi tam bu orta noktaya koyduğumuz yerin bu sefer de sol tarafında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. boşluğun içine tekrar işaretimi koydum. Yani toplamda 13 tane burada, 13 tane burada, bir tane de tam orta noktada 26, 27 tane böyle boşluk, sık iğne boşluklarımız var. Buradaki 27 ilmeği orta nokta diye ayırdık. Aynı şekilde arka tarafında da, yani diğer tarafta da 27 ilmeklik yeri boş bırakıyoruz. Şimdi sadece şu kenarı öreceğiz arkadaşlar, dümdüz. Tabii artık dönerek yapmayacağız, gidip gelmeli olarak yapacağız. Şimdi şu noktaya kadar sık iğne olarak gelelim. Bu çantayı arkadaşlar ben rafya ipi tercih ettim. Fakat siz koton iple de koton makreme ipleriyle de yapabilirsiniz. Çünkü o da 4 numarayla örülüyor.
Hemen hemen aynı ebatlarda olacaktır. Tabii o birazcık daha büyük olabilir. Sayılarınızı ona göre ayarlayın. Evet, şu işaret koyduğumuz yerden bir öncekine de yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve artık geri dönüyorum. Hemen dibine değil arkadaşlar, bir yanındakine batarak devam ediyorum. Şimdi buradan sık iğne ile geleceğiz. Şuradaki işaret noktamıza kadar. Diğer koyduğum işarete kadar şurada bir tane daha var. Onu da yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Sadece bu ayırdığımız kenar kısımdaki olan sık iğneleri öreceğiz. Bakın tekrar şu kısma kadar, ayırdığımız kısma kadar devam ediyoruz. Evet, sondaki sık iğnemi de yaptım. Ve yine bir zincir çekerek dönüyorum. Hemen dibine değil, bir yanındakinden başlayarak şimdi arkadaşlar çantayı ayırdık. Artık burası dümdüz olacak şekilde sadece şu kenara kadar gidip gelip buradaki sık iğne, yani kol takacağımız kısımları tamamlayacağız. Şimdi sadece şu kısmını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra ördüm. Şöyle şu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada ipimi koparmıyorum. Çünkü zincir çekeceğiz daha sonra. Şöyle zincir çekecek kadar payımı bırakıyorum. Ve ipimi kestim. Şimdi aynı şekilde şuradan başlayacağız. Diğer kol kenarını öreceğiz. Hemen şuradaki deliğe işaret koyduğumuz yere giriyorum. Şöyle bir zincirle kilitliyorum. Ve bu sefer de bu kenara sık iğne ile başlayarak diğer işaret koyduğumuz yere kadar devam ediyorum. Burada arkadaşlar benim diğer kenarda 45 tane sık iğnem oldu. Bu kenarda da aynı şekilde yapacağım. Tabii belki sizinki bir iki tane eksik veya fazla olabilir. Önemli değil. Bu kenardaki önemli olan iki kenar sayılarımızın eşit olması. Şimdi devam ediyorum.
Şurada koyduğumuz işarete kadar geliyorum. Ve tekrar geri dönerek burayı da 23 sıra olacak şekilde sık iğnemi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, iki tarafı da böyle eşit boya getirdim. Şimdi önce şu ip bıraktığımız yerdeki zinciri çekelim. Aşağıda 27 tane boşluk vardı. Burada 26 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 26 tane zincir çektim arkadaşlar. Bunu şuradaki en uç noktasına birleştiriyorum. Ki dönüşte buraya sık iğne olarak geçeceğiz. Daha sonra da şöyle bir kere yürütüyorum. Şurası ağız kısmımız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve aynı şekilde bu araya da 26 tane zincir çekiyoruz. Evet, 26 tane zincirimi çektim. Bu zincirimi de şuradaki devam edeceğim noktaya bağlıyorum. Ve şöyle birleştirdim. Sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, iki tane ağız kısmımızda tamamlamış olduk. Şimdi zincirle diğer tarafa kadar devam edelim. Aynı şekilde sık iğne ile. Çektiğimiz zincire kadar geldik. Şimdi buradaki zincirin üzerine de aynı şekilde sık iğne olarak hepsine tek tek böyle giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Son zincire de yaptım. Tekrar ana parçaya geçiyorum arkadaşlar.
Ve bu şekilde devam ediyorum. Şuradaki ipimizi de yürütelim içinde. Bakın üst kısmını zincirin üstüne sık iğne olarak tamamladık ve parçayı birleştirmiş olduk. Şimdi buradan dönerek tekrar sık iğne ile diğer zincirin üstüne de yapacağız. Bu şekilde 4-5 sıra kadar yeterlidir bence. Aynı şekilde devam edelim. Çantamızın bitimine geçelim. Bu çektiğimiz zincirin üstüne 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Dileyen bunun etrafına böyle benim gibi bir yengeç bacağı dediğimizden gideceğiz. Şimdi tam şu ortaya geldim. Kenara geldim. Şöyle içinden geçirdim. Bir kitleme yaptım. Şimdi sola doğru değil, tam tersi sağa doğru bir sık iğne olarak gideceğiz. Bakın hemen arkadaki deliğe girdim. Şöyle kilitledim. Bir arkasına giriyorum. Kilitliyorum. Bir arkasındaki boşluğa girdim. Kilitledim. Tekrar ilmeği aldım ve şu ikisini birlikte çekiyorum. Şöyle tersine doğru gideceğiz arkadaşlar. Giriyorum. İlmeği aldım ve kilitliyorum. İki, 4, 6, 7, 8 tane yaptım. Bir tane atlıyorum arkadaşlar. Hani ağız kısmı çok fazla yaymasın diye. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Arada bir tane atlıyorum. Yani şu kenar kısmı şöyle düzgün olsun istiyorum. Evet, bakın şuradan başlamıştık. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Bir tane, son bir taneyi daha yapıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Ve bir yanındaki boşluktan buradaki ipi geçiriyorum arka tarafa. Ve şöyle sapın arka kısımlarına doğru bu ipi yürütüyorum. Şöyle bir tane düğüm atalım. Bakın ağız kısmı son derece düzgün oldu. Şimdi bir de şu kenarı kullandıkça esnemesin diye şöyle üstünden yürüterek bir çizgi halinde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Çantayı ters çevirdim. Hemen şuradaki noktadan başlayacağız. Tığımı taktım oraya. Şuradan bir tane şöyle ilmek çıkardım. Şu ipi tutuyorum. Daha sonra kitleme yapacağız. Hemen bir üstündeki
ilmeğe tekrar girdim ve bunun içinden geçirdim. Yine bir üstteki ilmeğe girdim. Kenardaki ilmeğin içine giriyoruz arkadaşlar. Yani şu kenarlardaki bakın boşluklarımız var. Hemen kenardaki ilk ilmeğin boşluğuna girdim ve bu ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir üstteki boşluğa girdim. Yani bir nevi ip yürütmek gibi. Burada böyle bir zincir şeklinde ilmeklerimiz olacak ki bu kısım kullandıkça çantamızın esnememesini sağlayacak. Evet, tam yukarı çıktığımız yere geldik. Buradaki boşluğa da bir tane yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi şuradan başladık. Tekrar çantanı ayırdığımız yerden diğer sapın ucuna kadar devam edeceğiz. Ama eğer buraya bir sap taktırmayacak olanlar şu kenara da yapabilirler. Şimdi sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer uca kadar da geldim. Şöyle sapına doğru da bir tane yapıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Ve bir yanındaki boşluktan buradaki ipi arka tarafa alıyorum. Şimdi şuradaki ipimizi yürütelim. Bir tane zincirle kilitledim. İlk başladığımız ip vardı. Onu da şöyle sapına doğru saklıyorum. Çünkü ben buraya bant yaptıracağım. Onun için buraya sakladım ama siz aşağıya doğru da saklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Şimdi ben rafiye ipten 8 adet kullandım arkadaşlar. Bunu mesela makrame iple yapıyorsanız şu kısmına zaten deri bant geçirmenize de gerek yok. Mesela makrame ip daha kalın olduğu için daha sağlam olacaktır. Şimdi buranın orijinalinde deri bant vardı. Ben de bunu çantacıya götüreceğim ve oraya deriden sap yaptıracağım. Dileyen arkadaşlar da bir şöyle çantamızı önce bir görelim. Bakın şu şekilde. İç kısmı da oldukça geniş. Şu ağız kısımlarını tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu kalan ipimizden önce biraz uzunca bir zincir çekiyorum.
Yaklaşık 110 tane falan zincir çektim arkadaşlar. Şuradan da koparıyorum. Başlarken de ucunda biraz ip bırakmıştık. Ondan bağlamasını yapacağız. Şimdi bir de basit bir püskül yapacağız. Hemen elimizde arkadaşlar, hiç uğraşmadan. Şöyle bir kere 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yeterlidir. Bakın parmağımdan, elimden çıkardım. Şöyle üst kısmına parmağımı koyuyorum. Hemen onun altına şöyle 5-6 kere doluyorum. Ve dolarken de şöyle bir düğüm atıyorum. Tekrar bir düğüm daha. Ve buradaki ip dışta görünmesin diye arkadaşlar, hemen şu düğümün ortasından aşağıya doğru yürütüyorum. Şimdi şuradaki alt kısımda bağlı olan yerleri şöyle kestim. Son derece kolay bir püskül yaptık. Şimdi şu zincirimizin şöyle şunun arasından giriyorum. Zincirin ucundaki ipi şuradan geçirdim arkadaşlar. Şuraya düğümünü atıyorum. Hatta bir tane daha atalım. Şimdi tekrar iğnemi alıyorum. Ve buradaki ipi de yine aşağıya doğru şu aralardan aşağıya doğru çekiyorum ki orası da temiz bir görüntümüz olsun. Bakın son derece kolay bir püskül yaptık. Bunun boyunu da şöyle ayarlayalım. Şuraya takacağım arkadaşlar. Çantanın tam şu kenarına. Şöyle, hatta şu uzun olsun. Şuraya bağlıyorum. Ve şuradaki kısma da ister yine aynı ipinden, isterseniz ben daha önce hazırladım. Şöyle kırmızı bir tane, pembe gibi, kırmızı gibi bir püskül. Onu takacağım. Önce ipini saklayalım bunun. Şöyle bir düğüm daha atayım. Yine aynı şekilde buradaki ipini şu aralardan içeri doğru saklıyorum. Ve yine şu püskülün ucundaki ipi şöyle tam bütün ilmeklerden alarak aradan geçirdim ve düğümünü atıyorum arkadaşlar.
Dediğim gibi yani buraya renk renk püsküller yapabilirsiniz. Şöyle düğümünü attıktan sonra içinden de geçireceğiz. Hatta bunu biraz kısa kesiyorum ki diğerlerinden çok fazla görünmesin diye. Şöyle arada da kaybolsun. Evet arkadaşlar, çantamızın püskülü de bitmiş oldu. Bakın şu şekilde. Bir de ben size bu çantanın kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Boyumuz 46 santim olmuş arkadaşlar. Şu en kısmı da 44. Bakın şu şekilde, şöyle tabanı da var. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.